etrafımızda gördüğümüz ailelerimize erzak dağıtımında bulunacağız. Burada 7 tane kardeşimiz, 4 kız, 3 erkek kardeşimize inşallah kıyafet yardımında bulunacağız. Aile geçimi kapsamında bir dişi bir erkek olmak üzere bir çift olarak ailelerimize keçilerimizi teslim ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Paylaşım Vakti Yardım Derneği olarak Afrika, Uganda'dayız. Bugün burada çok anlamlı bir proje için bulunuyoruz. Bugün inşallah Allah nasip ederse Gümüşhane Yağmurdere Vadisi Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Danışma Derneği'nin ilk su kuyusunun Bismillah diyerek kazmasını vuracağız ve çalışmasını başlatacağız. Bu su kuyusuna vesile olan özellikle dernek başkanımız Sadık abinin ve değerli yönetiminin, değerli üyelerinin Allah razı olsun diyoruz sizlerden. Evet. Çünkü Türkiye'den 7000 kilometre uzaklıkta olan bu köyü, bu insanları, bu kardeşlerimizi, bu çocukları unutmadınız ve bir şekilde kendi rızıklarınızdan, gelirlerinizden kısıp buradaki kardeşlerimize destek oldunuz, olmaya da devam ediyorsunuz. Kuyuya başlamadan önce, Bismillah demeden önce bölgeyle alakalı, burayla alakalı kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Burası Uganda'nın Mayuge şehri. Bu şehir, bulunduğumuz köy başkent Kampala'ya 170 kilometre mesafede. Yani biz başkent Kampala'dan buraya bir yere daha uğradık ama yaklaşık 4-5 saatlik bir mesafesi var. Bu köyün adı da Google'dan da bakabilirsiniz. Bukagola köyü. İnşallah sizlere GPRS kodlarını da göndereceğiz. Google Maps'ten GPRS koduna bakıp köyün etrafında neler var gibi bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Burada bu köyde toplamda 400 kişi yaşıyor ve bu 400 kişinin 250'si Müslüman. İnşallah Rabbim nasip ederse bizler Paylaşım Vakti Yardım Derneği olarak açtığımız bütün su kuyularını, yani bütün demeyelim, %80 %90 arazi şartlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Su kuyularını mescitlerin ve camilerin önlerine açıyoruz ki arka tarafımızdaki yapı da mescit. What is the mescid name? Mescid-i Hidaye. Mescid-i Hidaye Camisi. Bunun videolarını da içeriği falan çektik, sizlere gösterdik. Bu mescit önünde açmamızın birkaç sebebi var. En önemlisi, burası Türkiye gibi sadece Müslümanların yaşadığı bir ülke değil. Gayrimüslimlerin ve Müslümanların iç içe yaşadığı bir ülke, bir toplum. Bir ailenin içerisinde bir kardeş Hristiyan, bir kardeş Müslüman olabiliyor. Böyle bir yapıda, böyle bir toplum yapısında insanları ayırt edemeyiz. Kardeşim sen Müslümansın, gel. Sen gayrimüslimsin, git diyemeyiz. Mescit önünü açıyoruz ki köyde yaşayan diğer gayrimüslimler de buraya geldiği zaman gerek mescitle, gerek imamın lisan-ı haliyle, cemaatin, Müslümanların haliyle inşallah Müslümanlığa, İslam'ı tercih edeceklerini ümit ediyoruz ki daha önceki açtığımız kuyularda bunlara çok vesile oldu, sebep oldu. İnşallah şimdi değerli başkanım Hasan abinin atacağı ilk kazmayla çalışmamızı başlatacağız. Burada şöyle bir durum var. Etrafı görüyorsunuz, biraz yeşillik var ama bunun su neden ihtiyaç gibi sıkıntılar var. Özellikle bu çocuğu seçtim ki bu çocuğu İshak yakından da çekebilirsen şöyle görüyorsunuz, karnı şişik. Bu kardeşimizin karnı şişik. Bunun bir sebebi şu. Burada temiz su yok. Burada kirli su içiyorlar, kirli su kullanıyorlar. Tifo ve dizanteri gibi hastalıklar var. Bu da burada bir mide rahatsızlığı oluyor. Buradaki çocukların %70'inde bu var. Çünkü insanlar burada temiz su kaynağı bulamıyorlar. Bulunduğumuz yere en yakın su kaynağı 1 kilometre mesafede. Yani buradaki insanlar eğer su kaynağı çok daha uzaktaysa şöyle bir şey yapıyorlar. Yaklaşık 1 metre çapında bir yer kazıyorlar küçük. Yağmur suyundan ya da etraftan sızan suları bekletiyorlar. Diniyor. Bu bekletilen suyu alıp hem evlerinde temizlik olarak kullanıyorlar, hem yemeklerinde hem de içtikleri sularda kullanıyorlar ki içme suyunun ne kadar önemli olduğunu geçen hafta hatta İstanbul'da, Türkiye'de gördük. Yağışlardan dolayı ciddi bir sıkıntı oldu. Barajlarda eksiklik hissedildiği söylendi ve bir telaş oldu. Belki bu bizim 6-7 saatlik bir susuzluk sıkıntımız ya da bir günlük su sıkıntımızdı. Ne kadar büyük bir telaşa düştüğümüzü bir hatırlamaya çalışalım. Buradaki çocuklar yani bu yaşlarında kilometrelerce su taşıyorlar. 5'er litrelik bidonlarla. Hep beraber evimizdeki çocuklara hadi 15 yaşındaki çocuğumuza verelim. 2 kilometre bir götürsün bakalım, götürebiliyor mu? Mümkün değil. Ben böyle bir şey yapacaklarına inanmıyorum ki. Çocukları bırakın, biz yapamayız. Toplum yapımız buna müsait değil, uygun değil. Buradaki kadınlar, çocuklar bu şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Bizler de Paylaşım Vakti Yardım Derneği olarak buradaki su kuyuları çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah burada erzaklar vesaire de dağıtacağız. İnşallah duamızı yapalım ve sonra Bismillah diyelim çalışmamıza.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى واللفاف والرضا والغنى برحمتك يا الله اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم في موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيك وماتوا على ذلك اللهم أدخلهم وإيانا في زمرة أهل الجنة خاصة ضيوفنا المكرمين اللهم افتح لهم أبواب رزقهم وأدخلهم الجنة لمساعدة المسلمين وانتشار الإسلام في بلدنا أوغندا اللهم احفظهم واحفظ أموالهم برحمتك يا الله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alemin. Evet abi bismillah diyelim. Bismillah, Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Rabbim inşallah bu çalışmanın devamını da nasip etsin. Buradan tez zamanda suyumuzu çıkartalım ve başkanımla beraber gelip çalışmamızı yapalım. Elhamdülillah. Sevinci, mutluluğu görüyorsunuz. Thank you so much.